Şimdi blokout aşaması tamamlandı üst çenemizin. Buradan yine bir şit geliyorsunuz, asistanlarınızdan isteyeceksiniz. Biz size bir adet bas plağı veriyoruz. Şimdi biliyorsunuz kaide plağı yapacağımız için bunun bu sefer ne olmayacak? Bir sapı olmayacak. Sınırlar tam olarak protez bitim sınırı şeklinde tüm sulkuslarda birebir sulkus derinliğinde bitecek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunun en önemli kısmı çok güzelce adapte edeceksiniz ve asla kalın bir bas plağınız olmayacak. Çünkü çok kalın yaparsanız, yeterince güzel inceltmezseniz, kret tepelerinde çok kalınlaşırsa diş diziminde çok zorlanırsınız sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Öncelikli olarak güzelce adaptasyonuma başlayacağım. Sonra güzelce adapte ettiğim bas plağı yavaşça incelteceğim. Polimerize edeceğim. Bakacağım yeterli incelik var mı kret tepelerimde, yoksa tesviye kısmında, ki bu demoları da gördünüz sizde mevcut. Tesviye kısmında kret tepelerimi motorumla incelteceğim. Anlaştık mı? Şimdi ne yaptım? Bunu böyle denk getirdim. Adaptasyonuma başlayacağım. Her zaman olduğu gibi yine damak bölgesinden parmak basıncıyla yavaş yavaş palatinal bölgeden adaptasyonuma başlıyorum. Önemli şey, lütfen burada bir hava kabarcığı bıraktırmayın. Dikkatlice, çok güzel bir şekilde en önce damak kısmını adapte ediyorsunuz. Tamam mı? Sonra kret tepelerine doğru dönüyorum. Dikkatlice. Şu tarafı da şöyle yapalım. Evet. Şimdi ise kret eğimlerine geçiyorum. Tüber kısmı. Vestibül bölgedeyim. Oyun hamuru gibi arkadaşlar. Yani zaten zor değil. Şimdi şu bana kolaylık olması açısından şu gereksiz uzun kısmı hemen şöyle size göstereyim. Hop. Tak tak tak. Alacağım. Evet. Şimdi şöyle tutuyorum. Şurada çok inceldim. Burayı güzelce yırtılmadan adapte ettim. Parmağımla devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Güzelce adapte etmeye. Bakın, ben adapte ettikçe incelerek model dışına zaten taşıyor. O şeffaflığı görebiliyorum. O gördüğüm şeffaf kısımlardan da gördüğünüz gibi spatülüm yardımıyla, şurada bakın frenulum gözüküyor mesela. Şeffaf, hop şurayı dışına aldım. Şöyle getirdim. Yine labial frenulum. Hop şu kısmı temizledim.
Siz bu adaptasyon aşamasında ne kadar düzgün çalışırsanız sevgili arkadaşlar, tesviyede işiniz o kadar azalır. Lütfen kendinize düzgün çalışmayı, titiz adaptasyonu bir kural edinin. Şimdi şu kısımlarda arka bölgede taşan yerlerimiz var. Burayı da çok dikkatlice, çünkü kısalık istemiyoruz. Şurayı da doldurmayın akrilikle. O da büyük sıkıntı, kırarsınız yine çenenizi. Her zaman şu boşluğu kontrol edin. Temizledik mi, temizlemedik mi? Şurada bir fazlalık var. Onu da şöyle alalım. Siz görün. Evet, şimdi şöyle bakıyorum. Şu kısımlarda bakın yamuk yumuk bir görüntü var, yelpaze gibi. Tabii ki bunu böyle polimerize etmeyeceğim. Son olarak hafif parmak basıncımla, bakın hafif hafif, hafif hafif bu kısımları şöyle güzelce tekrar adapte ediyorum modelime. Bir yandan şuradan destek alıyorum. Başka bir yerinden tutmuyorum. Buralardan bastırırsanız çok sıkıntı olur. İzi çıkar çünkü tırnağınızın, parmağınızın. Yaptığınız bölgeye konsantre olarak yavaş yavaş yavaş, hiçbir acelemiz yok. Güzelce adaptasyonu tamamlıyorum. Şimdi arka bölgede damak kısmında iyi bir adaptasyon çok önemli sevgili arkadaşlar. Siz adapte ettiğinizi düşünürsünüz. Polimerize olduktan sonra bir alırsınız ki elinize, polimerizasyon tamamlandıktan sonra akrilik damak bölgesinden uzaklaşmış. Bu bir problem ve biz de size onu yeniletmek zorunda kalırız. O yüzden en son mutlaka damak bölgesini, tüberler kısmının iyi adapte olduğundan lütfen emin oluyorsunuz. Şu şekilde. Hafif böyle biraz uzun bile kalabilir. Siz tesviyede orayı halledersiniz. Tesviyede. Şurayı da şöyle yapalım. Şurada minnoş bir fazlalığım vardı. Onu aldım. Bakalım. Yani bence aşağı yukarı gayet düzgün. Şurayı bir şöyle bir düzgünleştireyim. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağım? Gördünüz. Gayet iyi adapte olmuş vaziyette. Arka bölgelere bakın. Hiç açıklık yok. Güzelce modelime çok hafif hafif şöyle dokunarak emin oluyorum. Ve şimdi bunu polimerize etmek üzere ne yapıyorum? Işık cihazımıza koyacağım. Ama ne yapmamız lazım? Yaylarımızı unutmuyoruz. Bunları çıkardık. Kaybetmiyoruz. Koyduk. Elimizde bu. Evet. Şimdi de polimerize etmek üzere cihazımıza, ışık cihazımıza bunu yerleştiriyoruz.